Kabuslar Durağı'na hoş geldiniz. Kukla Bölüm 1 Cedrusburg kasabası Yıl 1943 Ahşap işçiliğiyle ünlü Cedrusburg adında bir kasaba vardı. Bu kasabada her şey ahşapla yapılmıştı. Evler, köprüler, hatta sokak lambaları bile. Ahşap, bu kasabanın ruhunu oluşturuyor ve kasaba, bu malzemeyle adeta nefes alıyordu. Ancak, bu huzur dolu yer, o yılın karanlık bir gecesinde trajik bir olayla sarsılacaktı. Cedrusburg'un merkezinde, görkemli bir evde yaşayan 5 kişilik bir aile vardı. Bu aile, kasabanın en saygın ve sevilen ailelerinden biriydi. Ancak, akıl hastanesinden kaçan bir grup insan, deneyler için her türlü işkenceye maruz kalmış, beyinlerine yapılan acımasız işlemler, onları insanlıktan çıkarmış, delirtmişti. Gözleri boş bakışlarla doluydu. Zihinleri karanlık ve kaotik bir labirente dönüşmüştü. Her biri, birer canavar gibi hareket ediyor. İçlerindeki öfke ve saldırganlıklarını doruğa çıkartıyorlardı. Her hareketleri vahşi ve kontrolsüzdü. Sanki içlerindeki karanlık güç dışarı fırlamaya hazırdı. Gözleri, öfkenin ve nefretin parlak alevleriyle yanıyordu. Sesleri, duyuldukça tüyleri diken diken eden bir uğultu şeklinde yankılanıyordu. Kaslarındaki her kasılma, çevrelerindeki her şeyi yok etmek için bir enerji patlaması gibiydi. Bu korkunç manzara, onların vahşetini ve amansız öfkelerini gözler önüne seriyordu. Bu kişiler, gecenin karanlığında kasabanın üzerine bir kabus gibi çöktüler. Gürültülü adımlarla ilerlerken, ay ışığı yüzlerine vurduğunda, dehşet verici ifadeleri ortaya çıkıyordu. Gözleri, deliliğin ve acının izlerini taşıyordu. Her biri, birer canavar gibi, kasabanın sokaklarında dolaşıyor, korku ve dehşet saçıyorlardı. Bu talihsiz eve yaklaştıklarında, ahşap kapılar onların gelişiyle hunharca açıldı. İçerideki aile, yayılan haberleri duymuş ve uzaktan gelen gürültülü grubun farkına vardıklarında, evlerinden aceleyle çıkıp, kasabanın dışına doğru koşmaya başlamışlardı. Ancak delilerin çılgın bakışları ve acımasız adımları onları takip ediyordu. Küçük bir kulübeye sığındıklarında, nefeslerini tutarak sessizce beklediler. Ancak, delilerin ayak sesleri yaklaştıkça, korkuları daha da arttı. Kapı aniden açıldığında, içeriye dolan soğuk hava ve akıllarını kaçırmış insanların çılgın bakışları, ailenin umutlarını yerle bir etti. Aileyi bodruma sürükleyerek indirdiler. Her biri, çaresizce direnirken, zorla aşağıya çekildiler. Ayakları yere sürtünüyor, elleri duvarlara tutunmaya çalışıyordu. Ahşap merdivenler, her adımda yankılanan dehşetin habercisiydi. Aşağıya indiklerinde, karanlık ve soğuk bir ortam onları karşıladı. Bu zorla sürükleniş, onların içindeki korkuyu daha da derinleştirdi. Terk edilmiş bu yerde, onların kafataslarını çıkartmaya, beyinlerine ulaşmaya, gözlerini oymaya çalışıyorlardı. Küçük olan çocukların o tatlı parmaklarını elma gibi kesip yemeye çalışıyorlardı. Herkesi birer birer parçalayıp, adeta birer konfeti gibi etrafa saçıyorlardı. Acı dolu çığlıklar tüm ormanda yankılandı. Ailenin azapları, ahşap duvarların arasında kayboldu. Bu küçük tatlı yer kan gölünü aratmıyordu. Ahşapların içine sinen bu trajedi, kasabanın ruhuna işledi. Cedrusburg halkı, bu korkunç olayın ardından derin bir sessizliğe büründü. Ahşap sokaklar, bu olayın yankılarıyla doluydu. Her köşe başında, her ahşap yapının gölgesinde, bu gecenin izleri hissediliyordu. Halk, bu psikopatlardan intikam almak için bir araya geldiklerinde artık çok geçti. Öfke ve kararlılıkla dolu kalabalık, onları yakaladı ve unutulmaz bir katliam çıkardılar. Ancak, bu intikam halkın eski huzurunu geri getiremedi. Her köşe, her sokak, yaşanan dehşet dolu anların izlerini taşıyordu. Karanlık bir gölge, kasabanın üzerine çökmüş ve orada kalıcı bir iz bırakmıştı. Bölüm 2
Atölye. Yıl 1985. 40 yıl sonra bu küçük kulübe artık ormanın içinde gizlenmiş bir yer olmaktan çıkmış, büyüyen ve gelişen Magnus Sokağı'nın bir parçası olmuştu. Bir zamanlar ormanın sessizliğiyle kuşatılmış olan bu yer, şimdi kafeler, restoranlar ve bahçeli evlerle doluydu. Magnus Sokağı, şehirden uzak bir yaşam sürerken, aynı zamanda şehir içindeymiş gibi bir rahatlık ve canlılık sunuyordu. Sokak, geçmişin ve geleceğin harmanlandığı bir yer haline gelmişti. Bu ev uzun zamandır boştu. Kimse bu yeri almıyordu. Bu küçük kulübenin efsanesini bilenler, evin yakınlarından bile geçmiyordu. Ta ki bir gün, şehirde yaşayan Luke bu yeri alana kadar. Luke, mobilya ve iç mekan tasarımcısıydı. Bu yeri istemesinin nedeni, ahşap işçiliğine olan tutkusu ve buranın potansiyelini görmesiydi. Burayı en baştan yapacaktı. Güzel bir karısı, Anna vardı. Uzun zamandır evliydiler ve mutluydular. Emeklilik yaşları gelmişti. Artık hayatın keyfini çıkarmak istiyorlardı. Yeni evlerine taşındıklarında, Luke ve Anna, evin içinde birçok eski ahşap eşya buldular. Evin durumu oldukça kötüydü. Kırık dökük duvarlar, çürümüş zeminler ve yıpranmış mobilyalarla doluydu. Luke, bodrum kattaki eşyalar da dahil olmak üzere, tüm bu ahşapları geri dönüşüme verdi. Yepyeni yapılmayı bekleyen malzemelerin bazılarını satarak değerlendirdi. Bazılarını modern tasarımlara dönüştürdü. Kalanları ise bodrum kattaki atölyesinde sakladı. Luke, yenilenen ahşapları kullanarak evi baştan sona dekore etti. Duvarları sağlamlaştırdı, zeminleri onardı ve yeni mobilyalar yaptı. Evin her köşesi, Luke'un ustalığı ve yaratıcılığıyla yeniden hayat buldu. Luke ve Anna, evlerine alışmaya çalışırken, kasabada yaşayan çocuklar sık sık evin önünden geçiyordu. Luke, boş zamanlarında bu çocukları eğlendirmek için bir fikir düşündü. Bu kasabanın gelenekleri devam ederken ahşaptan oyuncaklar yapacak ve sanatsal gösteriler düzenleyecekti. Bir gece, Luke bodrumda çalışırken, bir ahşap parçasının daha parlak ve pürüzsüz olduğunu gördü. Bu parça, diğerlerinden farklı ve oldukça özel görünüyordu. Bu ahşaptan, düzenleyeceği ilk oyun gösterisi için bir kukla yapmaya karar verdi. Luke kuklayı yaparken, evin içinde tuhaf olaylar olmaya başladı. Geceleri, evin içinden fısıltılar duyuluyor ve ahşap merdivenlerden gelen adım sesleri yankılanıyordu. Luke, bu seslerin evin eski olduğundan kaynaklandığını düşündü. Ama hiç bu kadar yanılmamıştı. Şehir halkı, Luke'un yeteneklerini duydukça gösterilere olan ilgi arttı. Ancak, Anna geceleri duyduğu garip seslerden ve evdeki huzursuzluktan rahatsızlık duymaya başlamıştı. Luke ise, kukla gösterisi için hazırlıklarını sürdürüyordu. Gösteri büyük ilgi görmüş ve iyi de kazandırmıştı. Luke, bu kukla ile gösteriler yaptıkça ona iyice bağlanıyordu. Kukla için her gün farklı kıyafetler alıyor ve özenle giydiriyordu. Bir gün, Anna ile yemek yediklerinde, bir sandalye fazlaydı ve sanki yemek yiyecekmiş gibi görünen kukla oturuyordu. Luke, "Bir tabak daha çıkarır mısın tatlım?" diye sordu. Anna, Luke'un artık iyice delirdiğini düşündü. Sakinliğini koruyarak bir tabak daha koydu sofraya. Günler geçtikçe Luke değişiyordu. Günlerini atölyede geçiriyor ve kuklaya daha da bağlanıyordu. Luke'un evde olmadığı bir gün, Anna ortalıklarda olan kuklayı atmayı denedi. Kilometrelerce uzağa götürdü ama eve geri geldiğinde masa başında onu otururken buldu. Artık iyice sinirleri bozulan Anna kuklayı ateşe attı ve kül olmasını izledi. Her zaman olduğu gibi akşam yemeğini hazırladı ve beraber yemeklerini yediler. Her şey fazlasıyla normal gözüküyordu. Luke eskisi gibi şakalar yapıyor, Anna ile ilgileniyordu. Uzun zamandan beri Anna böyle gülmemişti. Günler geçtikçe evdeki garip olaylar devam ediyordu. Anna geceleri hep aynı saatte uyanıyordu. Luke ise gecenin o saatinde asla yanında olmuyordu. Gösterinin yapılacağı gün gelmişti. Hava kararmış, dışarıda sert bir rüzgar uğuldayarak esiyordu. Anna'nın içindeki sıkıntı, gecenin ilerleyen saatlerinde artarak devam etti. Bu sırada, Anna'nın zihninde, sürekli kilitli olan ve asla içeri giremediği Luke'un atölyesi takılıp kalmıştı. Merak ve endişe, onu atölyenin kapısına doğru sürükledi.
Atölyeye yaklaştığında kalbi hızla atmaya başladı. Her zaman kapalı olan o kapı bu sefer açıktı. Soğuk bir esinti atölyenin içinden dışarıya doğru yayıldı ve Anna'nın tüylerini diken diken etti. Titreyen elleriyle kapıyı biraz daha araladı ve içeriye adım attı. İçeri girdiğinde gözlerine inanamadı. Atölyenin karanlık köşelerinde Luke'un yaptığı onlarca kukla duruyordu. Kuklaların gözleri sanki Anna'ya bakıyormuş gibi parlıyordu. Odada ağır bir sessizlik vardı. Ancak bu sessizlik Anna'nın içindeki korkuyu daha da büyütüyordu. Korku dolu bir şekilde atölyenin içerisine doğru ilerledi. Kuklayı yok ettiğini düşünürken aslında birden fazla kuklanın olduğunu gördü. Atölye kuklalar ile doluydu. Kuklaların yüzleri soluk ışık altında daha da ürkütücü görünüyordu. Her adımda Anna'nın kalbindeki korku daha da büyüyordu. Köşede, yerde yatan bir kukla gördü. Sanki canlıymış gibi bir aura yayıyordu. Anna, yavaşça kuklanın yanına yaklaşırken, odada tuhaf bir fısıltı duydu. Gözleri, korkuyla büyümüşken, fısıltılar atölyenin her yanından geliyordu. Kapı bu sefer sonuna kadar açıktı ve Anna, artık geri dönmek istese bile, bir şeylerin onu bu odada tutmak istediğini hissetti. Korku içinde geri çekilirken, gözleri kapının ardında beliren bir gölgeye takıldı. Gölge, yavaşça Anna'ya doğru yaklaşıyordu. Birden içerisi ışıkla doldu. Karşısındaki Luke'tu. Anna etrafına baktığında, gördüğü manzara karşısında dehşete kapıldı. Bodrum katta, her köşe bucakta kuklalar vardı. Hepsinin üzerinde farklı kıyafetler ve sanki yaşanılabilecek kadar detaylı, oyuncak evler bulunuyordu. Kuklaların gözleri, Anna'ya adeta nefret ile bakıyordu. Bir köşede, devasa bir şehir maketi üzerinde çalışıldığını fark etti. Maketin detayları sanki içinde minyatür bir hayat akıyormuş gibi hissettiriyordu. Bu maket, Anna'nın zaten bozulmuş olan sinirlerini daha da gerginleştirdi. Taşındıkları bu kasabanın birebir aynısıydı. Luke'un gözleri çökmüş, yüzünde derin çizgiler belirmişti. Bedeni burada olsa da, zihni çok uzaklarda gibiydi. Gözleri bomboş bakarken, elleri çalışıyordu. Ahşap parçalarını yontuyor, yeni kuklalar yapıyordu. Luke çalışırken fısıldadığı anlaşılmaz sözlerle kuklaların gözetimi arasında sıkışıp kalan Anna, geri çekilmek isterken, kuklalardan biri aniden hareket etti. Bu hareket, Anna'nın kalbini yerinden fırlatacak kadar güçlü bir korkuya yol açtı. Kuklalar, birer birer canlanıyordu. Anna, ses tellerinden çıkan çığlığını bastıramadı. Luke son dokunuşları yaparken, Anna'nın çığlığı ile irkildi. Etrafında olan bitenlerin farkında değilmiş gibi ellerini istemsizce hareket ettiriyor. Kelimeler ağzından garip bir coşkuyla çıkıyordu. İlk yaptığı kuklasını eline alıp, artık bir ismi vardı. Kuklanın sağ ayakkabısını giymediğini fark ederek. "Cu, seyircilerimiz bizi bekliyor. Ayakkabını yolda giyersin. Hadi gidelim," diyerek kapıdan çıktı. Anna, buz kesmiş bir şekilde olanları izliyordu. Gözleri korkuyla büyümüş, nefesi hızlanmıştı. Etrafındaki kuklaların soğuk ve nefret dolu bakışları ruhuna işliyordu. Kuklalar sanki onun en derin sırlarını biliyor, en karanlık korkularını keşfetmiş gibi hissettiriyordu. Gördükleri onu dehşete düşürmüştü. Anna kendine geldiğinde, Luke'un arkasından gösteri alanına doğru ilerledi. Adımları ağır ve ürkekti. Ayakları geri geri gidiyordu. Derin bir nefes aldı. Luke için oraya varmalıydı. Bölüm 3 Lanetli Ahşaplar. Anna gösteri alanına vardığında, sahneye yerleştirilmiş kuklalar dikkatini çekti. Her biri, korkutucu bir gerçekçilikle yapılmıştı. Kuklaların duruşları, sanki birer canlı varlık gibi ürkütücü ve tehditkardı. Arka sıralarda bir sandalyeye çöktüğünde açılış sözleri, salonda yankılandı. Çocuklar sahnenin karşısına dizilen düzenli taburelerde oturuyorlardı. Merak ve ilgiyle bugünkü gösteriyi izlemek için sabırsızlanıyorlardı. Bütün çocuklar sanki hipnoz edilmiş gibi pür dikkat, tek bir kelime bile çıkarmadan açılan kırmızı perdeyi izliyorlardı.
Perde açılırken, Anna bir çığlık daha atmamak için kendini zor tuttu. Kukla, kendi kendine insan gibi hareket ediyor, konuşuyor ve çocukları kahkahalara boğuyordu. Ancak, kukla, bugünkü gösteriye davetsiz bir misafirin geldiğini duyurmaktan geri kalmadı ve bütün çocuklar Anna'ya nefret dolu bakışlar attılar. Kukla, bugün bir değişiklik yapıp kendi hikayesini anlatacağını duyurdu. Çocuklar tam mızmızlanmak üzereyken, hepsi sevinç çığlıkları atarak dinlemeye başladılar. Ju'nun gözleri, Anna'ya doğru çevrildi. Kuklanın soğuk ve kin dolu bakışları, Anna'nın içindeki korkuyu daha da büyüttü. Ju anlatmaya başladı. Sevgili tatlı küçük insanlarım, Cedrusburg kasabasında ahşap dostlarımla beraber huzur dolu yuvamızda yaşardık. O güzelim ahşap evler, her biri benzersiz işçilikle yapılmıştı. Günlerimiz, kuşların cıvıltıları eşliğinde, yeşilin binbir tonuyla bezenmiş ormanların içinde geçerdi. Her köşede, ahşabın sıcaklığı ve insanların gülümsemesi vardı. Rüzgarın tatlı esintisiyle sallanan ağaçlar, bizlere ninniler söylerdi. Her sabah, kayıklarla yolculuğa çıkar, güneşin ilk ışıklarıyla parıldayan ahşap evlerimizde kahvaltılar yapardık. Komşularımızla hep iç içeydik. İnsanlar bizimle oyunlar oynar, kış gecelerinde şömine başında sıcacık sohbetler eder. Ateşi seven ahşapların çatırdamasını dinlerdik. İnsanlar bize şekiller verir ve bizi severlerdi. Bir an sustu ve "Koca bir yalan" diye bağırdı. Hepimiz kandırıldık. O gece, beyaz önlüklülerin bizi ziyaret ettiği gece gözlerimiz açıldı. Onlar etrafı kan gölüne çevirdiğinde, etraf demir ve ilaç kokuları sardığında her şeyi anlamaya başladık. Artık bizi kor ateşlerde yakan, bizleri istedikleri gibi oyan, yalancı insanlardan intikamımızı almaya yemin ettik. Luke, bizi geri döndüren adam, parçalarımızı her yere dağıtmasına izin verdiğimiz zavallı adam. Bizleri geri dönüşümle yeniden canlandırdığında, içimizdeki öfke ve intikam duygusu daha da güçlendi. Her bir ahşap parçamız, barındırdığımız öfke ve intikam ateşiyle dolup taşıyor. Daha fazla küçük insan, daha fazla kan içmek istiyoruz. Kuklanın her kelimesi, Anna'nın ruhuna bir bıçak gibi saplanmıştı. Luke, kukla ipleriyle kontrol ediliyormuş gibi, onların elinde bir oyuncak haline gelmişti. Kuklanın son sözleriyle birlikte, çocukların çılgınca alkışları duyuldu. Oyun bitti ve perdeler kapandı. Anna, Luke'u bulmak için öne doğru bir adım attığında, aniden ışıklar söndü. Kapılar büyük bir gürültüyle kapandı. Pencereler, üzerlerindeki kalın örtülerle sıkıca örtüldü. Her şey bir anda zifiri karanlığa büründü. Salonun içine çöken bu ani karanlık, tüm çıkış yollarını kapatmıştı. Salon sessizliğe gömülmüştü. Tek tek ışıklar yanmaya başladı. Ama bu kırmızı ışıklar, salonu adeta bir cehennem çukuruna çevirmişti. Her köşede, her duvarda, kuklalardan oluşan gölgeler dans ediyordu ve her an saldırıya geçeceklermiş hissi uyandırıyordu. Ortam tehditkar ve histerik görünüyordu. Her şey gerçek dışı bir hale bürünmüştü. Korkuyla titreyen Anna, sahnenin derinliklerine ilerlerken, kulaklarına tuhaf ve ürkütücü sesler çalınmaya başladı. Fısıltılar ile başlayan inlemeler ve sonra, sonu gelmeyen çığlıklar. Işıklar ansızın yanıp sönüyor. Bir an aydınlanıp, bir an karanlığa gömülüyordu. Çocuklar panik içinde çığlıklar atarak etrafta koşuşturuyordu. Korku dolu ve kan içindeki yüzleri kırmızı ışıkların altında dehşet saçıyordu. Her şey kontrol edilemez bir kargaşaya dönüşmüştü. Çocuklar birer birer yere yığılıyordu. Çığlıklar giderek daha da yükseliyordu. Kulakları sağır eden bir kargaşa içinde yankılanıyordu. Anna, çaresizlik içinde Luke'u arıyordu. Çocukların çığlıkları ve yere düşen bedenlerinin sesi, Anna'nın zihninde bir kabus gibi yankılanıyordu. Hepsi teker teker ölüyordu. Kuklalar herkesi acımasızca öldürüyorlardı. Bu çocuklar aslında birer esirdi. Onlar için lezzetli birer yemdi. Bütün hazırlıklar,
bugünkü korkunç ziyafet içindi. Her detay, her tuzak, özenle planlanmıştı. Çocukların çaresizliği ve korkusu, bu karanlık planın bir parçasıydı. Onlar, bu dehşet dolu gecenin ilk kurbanlarıydı. Anna, Luke'u gördüğünde her şeyin bittiğini anladı. Luke, ahşap bir kukla gibi hareket ediyordu. Ayakları, eski ve çatlamış ahşaplara dönüşmüştü. Luke'un ağzından zar zor duyulan "kaç" kelimesi, Anna'yı yere yığmaya yetti. Ju, yüzünde korkunç bir gülümsemeyle Anna'ya bakıyordu. "İlk gösterimizi beğendin mi?" diye sordu. Sesi buz gibi soğuktu. "Önce bu eskimiş kasaba, sonra da bütün dünya bizim olacak." Ju'nun gözleri, karanlık bir zaferin parıltısıyla parlıyordu. Ju, yüzünde sinsi bir gülümsemeyle Luke'a döndü ve eğilerek nazikçe selam verdi. "Her şeyi sana borçluyuz," diye fısıldadı. Sesi soğuk ve tüyler ürperticiydi. Bu uzun yıllar süren bekleyiş sonunda sona ermişti. Ju'nun gözlerinde zaferin parıltısı vardı. Ju'nun egosu ve kendinden emin tavrı iyice belirginleşti. Anna, bunu durdurmak için ayağa kalktı. Ama artık çok geçti. Elleri istemsizce titriyor. Ayakları ise sanki yere çivilenmiş gibi hareket etmiyordu. İçinde patlamak üzere olan bir çığlık, boğazında düğümlenmiş kalmıştı. Kelimeler dudaklarından çıkamıyor, sesi bir türlü yükselmiyordu. Anna, bu kabusun ortasında donup kalmıştı. Bedeni gözler önünde dehşet verici bir şekilde dönüşmeye başladı. Derisi, yavaş yavaş eski ve çatlamış, solgun ahşap dokusuna bürünüyordu. Kemiklerinin ve kaslarının ahşaba dönüştüğünü acı içinde hissediyordu. Her hareketi, giderek daha mekanik ve sert hale geliyor. Sanki görünmez iplerle kontrol ediliyormuş gibi bir kukla oluyordu. Ses telleri tamamen yok olmuştu. Ağzından tek bir kelime bile çıkmıyor. Sadece boğuk ve kesik nefes sesleri duyuluyordu. Gözleri, tek hareket edebilen organları olarak boş bir ifadeyle etrafına bakıyordu. Sanki yardım için sessiz bir çığlık atıyormuş gibiydi. Luke'un dönüşümü ise, eski bir lanetin ağırlığını taşıyan bu yeni bedeninde, hapsolmuş bir ruhun çaresizliğini yansıtıyordu. Hareketsiz bir şekilde yerde yatarken, kendini bir kenara atılmış çöp gibi hissediyordu. Ju, merhametsiz ve küçümseyici bakışlarla ona yaklaştı ve Luke'a teşekkür edercesine Anna'yı yanına götürdü. Anna'yı sağ bırakmak, Luke'a olan borcunu ödemek için yeterliydi. Son